Çiçek severler merhaba. Bugünkü konumuz deve tabanı çiçeği. Öncelikle size salonumda konuşlandığım yeri göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi çiçeklerde en önemli yer konuşlandırmış olduğunuz yer. Yani güneşe mesafesi. İkincisi toprağı, üçüncüsü de sulaması. Gördüğünüz gibi pencereye 2 metre mesafesi var. Çingene şalvarı, onun yanında gördüğünüz gibi kauçuk çiçeği, onun yanında da deve tabanı duruyor. Temmuz-Ağustos sıcağında çok güneş vurduğu zamanlarda bu çiçeği biraz geriye alabilirim ya da bu pencereyi güneşlik ile kapatabilirim. Size bu çiçeği rahat gösterebilmek için böyle sehpanın üstüne aldım. Burada da güneş vuruyor. Çok beğenmedim görüntüsünü. Birazdan konsolun üzerine alacağım zannedersem. Bu çiçek 4-5 aydır bende arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi ortamı çok sevdi. Bir tane taze bir yaprak var, açmış kendisini gördüğünüz gibi. O yaprağı bu evde çıkarttı ve daha sonra ikinci yaprağı da çıkartmaya hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Sizin anlayacağınız, o benden memnun, ben de ondan memnunum. Doğruyu söylemek gerekirse deve tabanı salona çok yakışan bitkilerden yine bir tanesi. Geçenlerde burada paylaşmış olduğum fil kulağı vardı. Fil kulağı gibi tropikal bir bitkidir. Güney Amerika'daki yağmur ormanlarına özgü bir bitkidir. Aynı zamanda Meksika'dır ana vatanı. Tam olgunlaştığında odanın odak noktası haline gelir. Yani bütün ilgiyi kendi üzerine toplar. Yapraklarındaki deliklerin ve kesiklerin olmasının sebebi şöyle izah edilir. Yağmur ormanlarında kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli sağanaklar çıktığında böyle bir durumda savrulmadan hayatta kalabilmesi ve zarar görmemesi açısından bu kesikler oluşmuştur. Deve tabanı bitkisi uzun sapı, koyu yeşil ve parlak rengi, derin görünümlü yaprakları ile göz doldurur. Sizler de dikkat ettiyseniz eğer, dekoratif olması sebebiyle mimar ve tasarımcıların sıklıkla kullandığı bir bitkidir. Bir diğer adı da monsteradır. Bu çiçekte birazcık palmiye ağacı havası da vardır. Şimdi şöyle söyledik, odada konuşlandıracağımız yerin çok önemli olması gerektiğini belirtmiştik. Yine güneş ışığını çok dik almaması ve yaprağını kurutmaması gerekirdi. Bunu da söylemiştik. Ayrıca rüzgara da maruz bırakılmamalı. Yani bu bitkiyi bahçeye ya da balkona koymayın. Aynı zamanda çok sıcak olduğu dönemlerde klimalar açılıyor ya da pervaneler açılıyor. Böyle bir ortama da maruz bırakmayın. İkinci olarak da toprak çok önemli demiştik. Bu bitki biraz daha gevşek ve havalı toprakları seviyor. Köklerinin sıkışmasından çok fazla hoşlanmaz. Yani bahçe toprağı kullandığınız zaman sert olan topraktan, hani biraz daha yapışkan ve kendinden ayrılmayan, kurduğu zaman taş gibi, kaya gibi olan toprak kullandığınız zaman bu bitkiyi öldürebilirsiniz. Aldığınız çiçek toprağının içerisine birazcık torf da katarsanız bu toprağın havalı ve gevşek olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bana büyük bir ihtimalle torfu ne kadar katalım diye sorabilirsiniz yorumlarda. Ben bunu baştan peşin söyleyeyim. %20, %30 uygundur. Sevgili çiçek severler, eğer siz çiçekleri çok seviyor iseniz mutlaka sizin dinlendirilmiş bir suyunuz olmalı. Musluktan da doldurabilirsiniz ama salon çiçeklerinize dinlenmiş su verdiğinizde onlar bu sudan daha memnun olacaklardır. Sulama konusunda ben biraz daha size kayıtlarda geçenlerden farklı bir şey söylemek istiyorum. Bu bitki yağmur ormanlarının bitkisi, çok sever suyu dense de bu bitki suyu çok sevmiyor. Belki de bizim saksılarda baktığımız çiçekler suyu sevmiyor. Çünkü saksılarda bunu ancak saksının altındaki deliklerle direne edebiliyoruz. Belki de doğal ortamda daha çabuk bulunduğu sudan kurtulabiliyordur. Ben size kendi sulama yöntemimi söyleyeyim. Yazın çok sıcaklarda da, kışın da ortamımız zaten sıcak biliyorsunuz, petekler yanıyor. Ben buna haftada 1 çay bardağı su veriyorum. Tabii ki bu bitkinin boyu 2 katına çıktığı vakit yine suyunu arttırmak durumunda kalacağım. Şu anda bu büyüklükteki bir bitki için 1 çay bardağı su en doğal, ideal olanıdır. Eğer ki çok sıcak bir şehirdeyseniz ya da yazın sıcaklığın 37 ila 40 derece arasında olduğu sıcak dönemlerdeyseniz bu sulama şeklini 4 günde bire ya da 5 günde bir çay bardağına çıkartabilirsiniz. Sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi bu bitkiyi huzursuz eder ve yavaş yavaş kendini bırakmaya, solmaya başlar. En ideal sıcaklık ortamı 15 ila 18 derece arasındadır.
Böyle bir ortamda çok güzel gelişme gösterir. Şunu anlayabiliriz ki baharda bitkilerin büyümesi de genellikle 15 ve 18 dereceyi yakalamaktan kaynaklanır. Toprağından bahsetmiştik. Şimdi saksı değiştirmekten bahsedelim. En ideal saksı değiştirme periyodu 2 senede birdir. Saksısı hakkında yeni bir bilgi vermek istiyorum. Geçenlerde mesela size salon çamının sıkışmış saksılardan hoşlanacağından, kaktüslerin de aynı şekilde bahsetmiştim. Deve tabanı bitkisi bunlardan farklı olarak geniş mekanları sever, geniş saksıyı sever, köklerinin yayılabilmesinden hoşlanır. Yani saksı ve toprak değişimi yaparken her seferinde bir numara büyüye alırken deve tabanı bitkisini 2 yılda bir 2 numara ya da 3 numara büyük bir saksıya alabilirsiniz. Sevgili çiçek severler, deve tabanı bitkisini çoğaltmanın en ideal ayı Nisan ayıdır. Yine bu toprak daha önce de bahsettiğim gibi çok gevşek, rahat ve humuslu bir toprak olmalı. Bu bitkiyi çoğaltmak için toprağa ektiğimizde normal deve tabanını ne kadar suluyor isek bu çoğaltmak için ekilen bitkiyi biraz daha fazla sulamamız gerekli. Normalde bir ay sonra köklenmeye başlaması gerekiyor. Bitki kökünü salmaya başladıktan sonra da bu bitkiyi kurtardınız demektir. Yine aynı tepe çeliği suda da köklendirebilir. Ama suda köklendirdiğiniz zaman çok önemli bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Kökün 15 santimi bulması gerekli toprağa aktarabilmeniz için. 15 santimden az olduğunda toprağa aktarırsanız tutulmasında zorluk yaşayabilirsiniz. Yine başka bir kök ayırma yöntemi de toprak değişimi yaparken birbirinden ayrılabilecek sürgünler varsa, kenarlarda kökler varsa onları ayırıp başka bir toprağa ekersiniz. Bu zaten en rahat tutulma sistemidir. Değerli takipçilerim, deve tabanı bitkiniz mutlaka 2,5-3 ay içerisinde bir yaprak çıkartıyor olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir durumda durgunluk yaşıyor ve çıkartmıyorsa mutlaka ya yerini sevmedi, ya saksısını ya da toprağını sevmedi. Bazı profesyonel çiçekçiler özellikle kendileri bazen toprak karışımı hazırlayabiliyorlar. Bunlar çok besinli olabiliyor. Böyle güvendiğiniz ve profesyonel bir çiçekçi varsa onların hazırlamış olduğu topraklardan alıp gelişmeyen çiçeğinizde kullanabilirsiniz. Deve tabanı çiçeği çiçek açar mı derseniz evet açar. Çiçekleri barış çiçeğine çok benzer. Ancak biraz daha kalın ve gösterişlidir, büyüktür çiçekleri. Ayrıca deve tabanı bitkisinin meyve de verdiği söyleniyor. Benim henüz vermediği, gördüğünüz gibi biraz ufak. Verdiği zaman ilk işim zaten sizlere bunu göstermek olacak. Bu bitki mantar hastalığına çok yatkın bir bitkidir. Birazcık tadının kaçtığını görürseniz eğer mutlaka toprağının tamamını değiştirin. Çünkü mantar kalmasından ötürü yine üremeye başlayıp bütün toprağı sarabilir ve çiçeğiniz yine kurtulamayabilir. Tamamen topraklarından ayırın. Hatta topraklarından kurtulamıyorsanız bir suya koyun çiçeğinizin kökünü. Su kökten toprakları çözecektir. Böylelikle temizlenmiş çiçeğinizi alıp yeni toprağına aktarabilirsiniz ve çiçeğiniz de kurtulur. Deve tabanı bitkisinin yaprakları faydalıdır. Ezilerek merhem haline getirir. Şişlerin, morlukların ve çıbanların üzerine sürülerek bekletildiğinde iyileşme gözlemlenir. Yine merhem halinde kullanıldığında göğsü yumuşatma, öksürüğü hafifletme özellikleri de bulunur. Tabii alternatif tıp iyileşilmediği durumlarda bizim ilk önerdiğimiz ve yanında durduğumuz nokta bilim ve tıptır. Sevgili çiçek severler, benim deve tabanı hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediği bir soru olursa yorumlara mutlaka yazmanızı rica ediyorum. Gözümden kaçmayan her soruya cevap vermeye özen gösteriyorum. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyorum. Abone olmadıysanız arkadaşlar, abone sayısı bizler için çok önemli. Ne kadar fazla aboneye sahip olursak o kadar fazla insanlara sesimizi duyurabiliyoruz. Ayrıca benim paylaştığım videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.